Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çiçekli 5 şiş görünümlü dikişsiz 2 şiş patik modelimin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde krem, yeşil ve eflatun olmak üzere 3 tane patiklik ip kullandım. İplerimi hemen şöyle bir kenara alıyorum. Patiğimde kullandığım şişlerim ise böyle kısa 2 şiş. 3 numara. Dileyen bisnalı şiş de kullanabilir. Hemen patiğimi göstereceğim. İşte hanımlar, patiğimiz bu şekilde çiçekli, çok güzel bir model. Tamamıyla görüntü 5 şiş ama 2 şiş ile yaptım. Bu şekilde ben patiğimizin tabanını da göstermek istiyorum hanımlar. Patiğimizin topuk bölümü hiçbir yerinde dikiş yok. Üstelik çok şık da çiçekleri var. Çeyiz içinde çok uygun. 5 şiş patik seven ve bilmeyen hanımlar için de iyi bir fikir diye düşünüyorum. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım hanımlar. Burun kısmından başlayacağız patiğimize. 12 ilmek olarak. Öncelikle ipimin ucunda şöyle bir miktar ip bırakıyorum. 12 adet ilmeğimi atacağım. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ve 12. 12 adet ilmeğimi attım. Burada hanımlar ipimizin ucunda şöyle bir miktar ip kaldı. Bu ipimiz kalabilir. Tabanını yaparken yine bu ipi kullanacağız. Şimdi geri dönüyoruz. Geri döndüğümüzde bakın ters taraftayız hanımlar. İkinci şişimi alıyorum. İlk kenardaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Kalan ilmeklerimi sırasıyla ters olarak örüyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapıyoruz hanımlar patiğimizde. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar, ön yüzdeyiz. Artırmalarımızı ön yüzde yapacağız. İlk 2 ilmeği ördükten sonra artırma yapıyoruz. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırma yapıyoruz. Şimdi kenar ilmeğimi alıyorum. Hemen yanındaki ikinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Hemen ardından ipimi parmağıma dolayıp buraya bir adet ilmek attım. İlk artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen ipimi parmağıma doladım. Buraya bir adet ilmek attım. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şişimizde şu anda 14 adet ilmeğimiz oldu. Geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma işlemi yapmayacağız. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Artırma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi ters öreceğiz. Bakın artırdığım ilmeğim var burada. Bunu da alıyorum. Ters örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyoruz hanımlar. Yeniden ön yüzdeyiz. Artırmalarımıza devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Hemen ardından ipimi parmağıma doladım. Buraya bir adet ilmek attım. Sağ taraftan artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum buraya. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece hanımlar şişimizde 16 adet ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi ters olarak öreceğiz. Artırma işlemi yapmadan ilmeklerin tamamını ters örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Arka yüzde sıramı tamamladım. Şimdi geldik ön yüzdeyiz hanımlar. Bu sırada 18 ilmek olacak artırmalarımızla birlikte ve bu sıramızda artık çiçeklerimizi de yapmaya başlayacağız. Bu nedenle şu yeşil ipimi de şöyle hazırladım. Buraya koydum. Öncelikle hanımlar yine bakın kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Artırmamı yapıyorum. Burada artırdığım ilmekle birlikte 3 ilmek oldu. Sayarak gidelim. 4, 5, 6, 7, 8. Kenardan toplam 8 ilmek ördükten sonra artırdığımız ilmeği de sayıyoruz. 8 ilmek ördükten sonra hemen yaprağımı yapacağım. Yaprağımız 2 sırada oluşuyor. Çiçeğimiz de 2 sırada yapılıyor hanımlar. Şöyle ilk bir tane yeşil örüyorum. Hemen yeşil ipimin ucunu hanımlar burada krem ipime bağlayacağım. Patiğimiz sökülmesin diye. 2 tane sıkı bir düğüm atıyorum.
Ardından bir yeşilden sonra hemen yanına bir krem ve bir tane daha yeşil örüyorum. Şimdi hanımlar son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmek kaldı. Artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Bu şekilde. İlk başlarda 8 ilmek örüp öyle yeşilimize başlamıştık. Bu kenarda da hanımlar, sol kenarda da 7 tane krem ilmeğimiz oldu. Sağ tarafta 8, solda 7 kaldı. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine artırma işlemi yok. Yeşilimin önündeki bir krem ilmeğime kadar olan ilmeklerimi ters öreceğim. Yani 6 ilmeğimi kenardan ters ördüm. Burada hanımlar bakın. Yeşil ipimi kremin altından geçirerek şöyle çaprazlamasını alıyorum. Böyle öreceğim. Kenarlarda delik görüntü oluşmasın diye. Bu sıramda da yaprağımın ikinci ve sonuncu sırası 2 yeşil örüyorum. Ortadaki kremimi yine kremle örüyorum ve hemen yanına 2 ilmek daha yeşil örüyorum. Yeşilimi bıraktım. Krem ipimi elime aldım. Şimdi kalan ilmeklerimin tamamını krem ipim ile ters olarak örüyorum. Yaprağımız bu kadardı hanımlar. Şimdi geri dönüyoruz. Artırmalarımıza devam edeceğiz. Ön yüzdeyiz ve bu sırada çiçeğimizi de başlayacağız. Hanımlar çiçeğimizde 28 ilmek olana kadar artırmalara devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen yanındaki bir ilmeğimi ördüm. Ardından artırmamı yapıyorum. Bu sıramızda hanımlar ortadaki 2 yeşilin ortasındaki bir kreme kadar olan ilmeklerimi düz öreceğim. Çiçeğimizi 2 yeşilin ortasındaki bir krem üzerine kuracağız. Bakın 2 yeşilimi de ördüm. Tam ortaya çiçek yapacağım. Çiçeğim için de bu eflatun ipimi alıyorum. Hemen buraya şöyle çiçeğimi yapacağım. Çiçekteki sıradan oluşuyor hanımlar. Buradaki krem ilmeğimin içinden bakın bir tane ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Burada bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyoruz hanımlar. Bir tane krem ilmeğin içinden eflatun ipim ile 3 tane ilmek çıkarttım. Hemen bu eflatun ipimin ucunu da krem ipime bağlıyorum. Sonra tekrar krem ipimi aldım. Kalan ilmeklerimi krem ipim ile öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sol tarafta da artırma yapmayı unutmuyoruz çünkü. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Çiçeğimizin ilk sırasını ön yüzde kurduk. Arka yüzdeyiz hanımlar. Burada da artırma işlemi yok. İlmeklerimizi ters öreceğiz. Bu eflatun çiçeğime kadar olan ilmeklerimin tamamını krem ipim ile ters örüyorum. Bakın eflatun çiçeğime geldim. Burada şöyle yine çaprazlamasına bakın. Kremin altından geçirerek eflatun ipimi alıyorum. Burada bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartmıştık ön yüzde. Arka yüzde de bu 3 ilmeğin 3'ünü birden alıyoruz hanımlar. 3'ünü birden şöyle alıyoruz. Tersten 3'ünü birden keserek örüyoruz. Tersten kesim yaptım bu 3 ilmeğin 3'ünü birden. Sonra tekrar krem ipimi elime aldım. Kalan ilmeklerimi krem ipim ile ters olarak örüyorum. Çiçeğimizin yapılışı bu kadar hanımlar. Bu çiçek de çok hoşuma gitti. İnşallah 5 şiş patiği de uygulayacağım. Müsait zamanda bu şekilde. Geri dönüyoruz hanımlar. Bakın ön yüzde ilk çiçeğimizin kurulumunu böylece yapmış olduk. Hanımlar ilk çiçeğimiz bitti. Şimdi ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde krem ipimizle ilmekleri öreceğiz. Hani çiçek aralarında 2'şer sıra var hanımlar. Ön yüzde ilk sıramızı öreceğiz şu anda. Kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yapıyorum. Devam ediyoruz artırmalara. Son 2 ilmeğim kalana kadar yine ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Eflatun ilmeğimi de yine düz ördüm. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilmeklerin tamamını artırma işlemi yok. Ters öreceğiz. Bu defa ilmekleri sayarak gidelim. Kaç ilmeğimiz olmuş öğrenmiş oluruz. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters ördüm. 2 oldu. Şu 3. ilmeğim 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 ilmeğimiz olmuş. 28 olana kadar
artıracağız hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bakın 2 sıra ördük ilk çiçeğimizden sonra. Şimdi ikinci çiçeklerimizi yapacağız. İkinci çiçeklerimiz 2 tane olacak hanımlar. İkili çiçek yapacağız. Öncelikle hanımlar kenar ilmeğimi alıyorum. Hemen yanına bir ilmek düz örüyorum. Artırma yapmayı unutmuyorum. Artırmamı yaptım. Bu artırmamızla birlikte 24 ilmeğimiz olacak. Bu artırma yaptığım ilmekle birlikte burada 3 ilmeğim oldu. Sayıyorum. 4, 5, 6, 7. Kenarda 7 ilmek ördüm. Şimdi hanımlar çiçeğimi yapacağım. İkinci çiçeğimi. Alttan şöyle yeşil ipimi getiriyorum. İkinci çiçeğimi kuracağım. İlk çiçeğimizi nasıl yaptıysak aynı yapıyoruz. Bir yeşil örüyorum. Yanına bir krem. Bir ilmek daha yeşil örüyorum. Sonra tekrar krem ipimi aldım elime. 5 ilmek öreceğim. 2 çiçek arasında 5 ilmeğimiz var. 3, 4 ve 5. Ardından ikinci çiçeğimi yapmak için yeşilimi alıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil örüyorum. Bakın ikinci çiçeğimi de yaptım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Yaprağımızın ilk sırasını yaptık. Geri dönüyoruz. Şişimizde de 24 ilmeğimiz oldu. Arka yüzde yeşilimden önceki bir krem ilmeğime kadar ters öreceğim. Bakın artırma yaptığım ilmeğimi de yine ters örüyorum. Yeşilimin önündeki bir krem ilmeğime kadar ters ördüm. Sonrasında şöyle çaprazlamasına krem ipimi alıyorum. Buraya 2 tane krem örüyorum. Ortaya 2 tane yeşilimi ördüm. Ortaya bir krem ve hemen yanına 2 tane daha yeşil örüyorum. Bu şekilde. İlk çiçeğimizi yaptık. Şimdi ikinci çiçeğimi yapacağım. Bu defa arada 3 tane krem ilmeğim var. 3 kremimi ters ördüm. Yeşilimi alıyorum. İkinci çiçeğimi yapacağım yine. 2 yeşil, 1 krem, 2 yeşil. Arkadaki ip geçişlerini de hatırlatmak istiyorum hanımlar bu aşamada. Bakın bu ip geçişlerini esnek bırakıyorum. Çok sıkarsak buraları patiğimiz gergin durur. Ayağa girmez. Sonra yaprağımı bitirdim. Krem ipimi alıyorum. Şimdi kalan ilmeklerimi krem ipim ile ters olarak örüyorum. Geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Yaprağımızı bitirdik. Şimdi yine çiçeğimizi yapacağız hanımlar. Artırmalarımıza da devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Hemen yanına bir ilmek ördüm. Artırmamı yapıyorum. Ardından 2 yeşilin ortasındaki bir kremime kadar krem ipimle öreceğim. Tam da ortadaki bir tane krem ilmeğimi hanımlar yine eflatun ipimi alıyorum. Yine bir ilmeğin içinden bakın 3 ilmek çıkaracağım burada. Bakın bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. İlk çiçeğimizi yaptık. Şimdi arada 7 tane kremim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar şu eflatun ipimi alacağım hanımlar. Yine bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartacağım. Şu birinci ilmeğim. İpimi şişime bir kere doladım. 2, bir ilmek daha çıkarttım. 3. Eflatun ipimi bırakıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Ardından yine artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde. Şimdi arka yüzde çiçeğimizin ikinci sırasını yapacağız. İlmekleri ters öreceğiz. Eflatun ilmeğime kadar olan ilmeklerimi krem ipim ile ters örüyorum. Bakın eflatun ilmeğime geldim. Yine eflatun ipimi aldım elime. Burada hanımlar şöyle ilmeğin üçünü birden eflatun ipimle tersten keserek örüyorum. Sonra krem ipimi aldım elime. Arada 7 tane krem ilmeğimi yine krem ipim ile örüyorum. Yine burada 3 tane eflatun ilmeğim var. Bu 3 eflatun ilmeğimi yine eflatun ipim ile ters örüyorum. Şöyle üçlü bir kesim yapıyoruz hanımlar burada. Şöyle ilmeğimi taktım şişime. Sonrasında tekrardan krem ipimi aldım. Kalan ilmeklerimin tamamını krem ipim ile ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri döndük hanımlar.
Yeniden ön yüzdeyiz. Bakın ikinci çiçeklerimizi de ikili olacak şekilde yaptık. Çiçekler arasında 2 sıramız vardı. Yine ilmeklerimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz. 2 ilmeğimi ördüm, artırdım. Artırdığım ilmekle birlikte 3 ilmek oldu. Yine sayarak gidelim hanımlar. İlmek sayımızı da öğrenmiş oluruz. 3 ilmeğim oldu. Sayarak gidiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Artırmamı yapıyorum 26. Son 2 ilmeğimi de örüyorum 28. Evet hanımlar, şişimizde şu anda 28 ilmeğimiz oldu. Artık bu aşamada artırma yapmayacağız. 28 ilmek üzerinden devam edeceğiz. Arka yüzdeyiz. Yine 28 ilmeğimizin tamamını arka yüzde ters olarak öreceğiz hanımlar. Bu şekilde. Çiçeğimizden sonraki ikinci sıramızı arka yüzde tamamlamış oluyoruz hanımlar böylece. Evet. Şimdi ön yüze geçiyoruz hanımlar. Şimdi de 3. çiçeklerimize başlayacağız. 3. çiçeklerimiz de üçlü olacak şekilde hanımlar. 3 tane çiçek yapacağız buraya. Bunun için öncelikle kenar ilmeğimle birlikte toplam 5 ilmek öreceğim. Şu 3 ilmek oldu. 4, 5. Ardından alttan kontrollü bir şekilde yeşil ipimi getiriyorum. Şöyle. Çiçeğimin tabanını oluşturuyorum hanımlar. Diğer ilk 2 çiçeğimde yaptığım gibi bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Arada 5 tane krem ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5. Yeniden ikinci çiçeğimi yapacağım. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Arada 5 tane kremim var. 3, 4, 5. Üçüncü ve sonuncu çiçeğimi yapıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Şimdi kalan 4 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde artık artırma yok hanımlar. Çiçeğimizin ilk sırasını yaptık. Şimdi hanımlar hep birlikte bu ilk 2 çiçeğimizi yaptığımız gibi zaten 2 sırada yaprağı yapıyoruz. 2 sırada da çiçeğimizi yapıyoruz. Bu şekilde yaprağımızı ve çiçeğimizi hanımlar tamamlayalım. Ardından da ilmeklerimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde bu krem ipimizle örelim gelelim. Sizlere bu aradaki 4. sıra çiçeklerimizin kuruluş sayılarını tekrardan göstereceğim. Evet hanımlar, 3. çiçeklerimi de ilk 2 çiçeğimde olduğu gibi aynı sıralamayla yaptım geldim. Çiçeğimden sonra da ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde krem ipimle 2 sıra ördüm. Şimdi 4. sıra çiçeklerimizi yapacağız. Yani buraya bakın ikili çiçeğimiz var. Bunun için de hanımlar öncelikle ilk 9 ilmeğimi krem ipimle öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. Ardından şöyle alttan yeşil ipimi alıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil örüyorum. İlk çiçeğimizi yaptık. Arada 5 tane kremim var. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yanına yeniden ikinci çiçeğimin tabanını kuracağım. Bir yeşil, bir krem ve bir yeşil. Şimdi hanımlar 8 ilmeğim kaldı. Kalan 8 ilmeğimi düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Böylece 4. sıra çiçeklerimizin de ilk kurulumunu size göstermiş oldum. Yine diğer çiçeklerimiz gibi bu 4. sıra çiçeklerimizi de tamamlayalım. Çiçeğimizin bitiminde yine 2 sıra ilmeklerimizi krem ipimiz ile örüp gelelim hanımlar. Sonrasında 5. sıra çiçeklerimizi nasıl kuruyoruz size anlatacağım. Evet hanımlar, bu ikili çiçeğimizi de bitirdim ve geldim. Bakın bu 4. sıra çiçeklerimizi de tamamladık. Şimdi 5. sıra çiçeklerimizi yapacağız. Toplamda 6 sıra böyle çiçek uygulaması yaptım. Şimdi 5.'sini yapacağız. Bunu da hemen kafanız karışmasın diye kurulum sayılarını vereceğim. Bu bölümde de kenar ilmeğimle birlikte toplam 5 tane kremimizi örüyoruz. 4, 5. Ardından alttan şöyle yeşil ipimi alıyorum. İlk çiçeğimi yapacağım. Üçlü çiçek yapacağız hanımlar 5. sıramıza. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil.
Ardından krem ipimi alıyorum. Arada 5 tane kremim var. 3, 4, 5. Şimdi araya ikinci çiçeğimizi yapacağım. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Araya 5 tane kremimi yapacağım. 3, 4, 5. Tekrardan bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Son 4 ilmeğimi de krem ile örüyorum hanımlar. Bakın 3 çiçeğimizi kurduk. 5. sıradaki çiçeğimiz oluyor bu. Bakın şu 1'di, şu 2, şu 3, şu 4. Bu da 5. sıra çiçeğimiz. Şimdi 5. sıra çiçeğimizi de diğer çiçeklerimiz gibi tamamlayalım. Çiçeğimiz bitince de 2 sıra ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimizi krem ipimizle örelim ve gelelim. Evet hanımlar, 5. sıra çiçeklerimizi de böylece bitirdim. 2 sıra krem ipimle ördüm ilmeklerimi. Şimdi 6. ve sonuncu sıra çiçeklerimizi yapacağız. Yani buradaki ikili çiçeğimizi kuracağız. Bunun için de öncelikle kenardan 9 adet ilmeğimi krem ipimle öreceğim. 9 ilmek krem. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ardından alttan yine yeşil ipimi alıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. İlk çiçeğimi yaptım. Şimdi arada 5 tane kremim var. 1, 2, 3, 4, 5. Yanına yine çiçeğimiz için bir yeşil, bir krem, bir yeşil örüyorum. Şimdi kalan 8 ilmeğimi krem ipim ile düz olarak örüyorum. 6. sıra çiçeklerimizin başlangıcı da bu şekilde hanımlar. Şimdi hep birlikte bu 6. çiçeklerimizi de bitirelim. Ardından ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra ilmeklerimizi krem ipimizle örelim gelelim. Sonra da beraber bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar, 6. sıra çiçeklerimi de bitirdim. Geldim, ardından ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimi ördüm. Patiğimizin ön bölümü bitti. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. Hanımlar, şişimizde 28 adet ilmeğimiz var. Bilek ayrımı için 28 ilmeğimizi 2'ye böldüğümüz anda 14'er ilmek düşüyor. Yani kenarlarda 14'er ilmek olacak. Öncelikle ilk 14 ilmeğimi öreceğim. Ön yüzdeyim şu anda. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, devam ediyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. ilmeğimi örerken hanımlar öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkisini yer değiştirerek örüyorum bu şekilde. 14. ilmeğimi örerken ilmekleri yer değiştirdim. Bilek ayrımında, yani burada ilmekleri yer değiştirme sebebim şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Hanımlar, şimdi 14 ilmek sağ tarafta, 14 ilmek de sol tarafta, yani sol kenarda oluyor. Şimdi şöyle patiğimize baktığımız anda hanımlar, ben bu kenarlara 7'şer ilmek haroşa ördüm. Bilek kenarlarına. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü görünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü görünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi hanımlar, öncelikle patiğimizin sağ kenarını yapacağız. Yani burayı yapacağız. Sonra sol kenarını. Bu aşamada sol taraftaki 14 ilmeğimizi kullanmayacağız. Yedek şişiniz varsa ilmekleriniz bu şişte bekleyebilir. Şişiniz yoksa da tığ yardımı ile ilmeklerin içinden bir ip geçirerek ilmeklerin kaçmasını önleyebilirsiniz. Şimdi geri döneceğim çünkü sağ taraftaki 14 ilmek üzerinden işlem yapacağım. Hanımlar, bu aşamada bakın, bilek kenardaki ilk 7 ilmeğim haroşa olacak, düz öreceğim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğimi düz örüyorum. 3, bakın 4 ilmek oldu, pardon, 5, 6, 7. 7 ilmek düz ördüm. Kenarda bu şekilde bir diş haroşamız oluştu. Kenarda kalan 7 ilmeğimizi de arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Bu kenarda kalan 7 ilmeği ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde örüyoruz. Bilek bölümündeki 7 ilmek haroşamızı da haroşa olarak örüyoruz hanımlar. Böyle baktığımız anda burada bir diş haroşamız oluştu. Şimdi yeniden ilmeklerimi öreceğim. Ön yüzdeyim. Kenardaki 7 ilmeğimi düz örüyorum. Kenarda 7 ilmek haroşam vardı. Haroşa olduğu için bu 7 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Yine sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ben ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğimi düz öreceğim. Haroşaları. Şu 5, şu 6, 7. Kalan 7 ilmeğimi de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Şöyle baktığımız anda hanımlar, şu kenarımızda 2 diş haroşamız oluştu bile. Bu şekilde patiğimizin sağ kenarını devam ettireceğiz. Hanımlar, patiğimizin bu kenarına ben toplamda 14 sıra haroşa ördüm.
Benim ölçülerime göre tam geldi. Sizler bu aşamada şöyle ayağınızı ölçerek yapın. Bakın şöyle ayak burundan itibaren patiğinizi tutun. Bu patiğinizin kenarı topuğunuzun kenarına gelene kadar yapın hanımlar. Bu şekilde ölçüm alarak yaparsanız çok daha iyi doğru sonuçlar elde edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte patiğimizin sağ kenarını ölçülerimize göre yapalım, gelelim. Sonra da birlikte sol kenara geçelim. Evet hanımlar, patiğimin sağ kenarını bitirdim. 14 sıra haroşa ördüm. Bu aşamada hanımlar ipim haroşalı tarafta değil de sağ tarafta bıraktım. Şimdi buradaki ilmeklerim kaçmasın diye tığ yardımıyla ilmeklerimin içinden ip geçireceğim. Eğer ki yedek şişiniz varsa ilmekler şişinizde bekleyebilir. Benim de yedek şiş var ama yine şişimi burada durdurmayacağım. Tabanımı yaparken bu şişler elime takılmasın diye hemen ilmeklerimi boşalttım. İlmeklerimin arasından şöyle tığ yardımı ile ip geçiriyorum. Renkli bir şöyle minik bir ipim vardı. Bunu şöyle aradan geçireceğim. Maksat hanımlar, burada ilmekler kaçmasın. Bu ilmeklerimizi patiğimizin topuğunu yaparken tekrardan şişimize takacağız ve kullanacağız. Hemen ipimin ucunu da minik bir miktar kenarda bırakıp şöyle kesiyorum. Şimdi patiğimizin sağ kenarını bitirdik. Sol kenarına geçeceğiz hanımlar. Bilek bölümünden ipimi ekleyerek sol kenarımı da yapacağım. Sağ kenarı nasıl yaptıysak sol kenarı da öyle yapacağız. Bilek bölümüne bu ilk 7 ilmeğimiz haroşa olacak. Kenardaki 7 ilmeğimizi de ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz. Bakın kenardaki ilmeğimi ördüm. Hemen krem ipimin ucunda kendine bağlıyorum. 2 ilmeğimi örmüştüm. Şu 3. ilmeği bu kenardaki haroşalarımız hanımlar. Şu kremin ucunu da gizleyerek götüreyim. Şu 4. ilmeğimiz. Şu 5, 6, 7. 7 ilmek haroşamda düz ördüm. Kalan kenardaki 7 ilmeğimi de ön yüzde olduğum için düz örüyorum. Hanımlar, sağ kenar nasıl yapıldıysa sol kenarda aynı şekilde yapılacak. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenardaki ilk 7 ilmeğim arka yüzdeyim ters olacak. 5. ilmeğim 6, 7. Son 7 ilmeğim de bilek bölümünde haroşa olduğu için düz örüyorum. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şöyle baktığımız anda hanımlar, bu kenarımızda da bir diş haroşamız oluştu. Yine sol kenarımızda sağ kenarımıza kaç sıra yaptıysak aynı şekilde yapacağız. Ben sağ kenara 14 sıra haroşa yapmıştım. Sol kenarıma da yine aynı şekilde 14 sıra haroşamı yapacağım. Şimdi hep birlikte patiğimizin sol kenarını da tamamlayalım, gelelim. Sonra da birlikte tabanımıza geçelim. Evet hanımlar, patiğimin sol kenarını da tamamladım ve geldim. 14 sıra haroşamı ördüm. Bu defa ipimi yine haroşalı tarafta değil de bu defa böyle sol tarafta bıraktım krem ipimi. Yine buradaki ilmeklerim kaçmasın diye sol tarafta olduğu gibi buradaki ilmeklerimin içinden de tığ yardımıyla ip geçireceğim. Hani dediğim gibi bunu yapmak zorunda da değilsiniz. İpler şişlerde bekleyebilir. Pardon, ilmekler şişlerde bekleyebilir. Taban yaparken elime dolaşıyor diye ben böyle yapıyorum hanımlar. Hemen buraya ipimi bağladım. Ve bu krem ipimin ucunda yine kesiyorum. Evet hanımlar, böylece patiğimizin üst bölümünü tamamladık. Şimdi burnundan itibaren başlayarak patiğimizin tabanını öreceğiz. Burun kısmındaki bu başlangıç ipime yine normal krem ipimi şöyle bağlayacağım. Sıkı bir düğüm atıyorum. Hanımlar, patiğimize burundan 12 ilmek olarak başlamıştık. 12 ilmek attığımız yerden yeniden 12 ilmek çıkaracağız ön yüzden. Şöyle yine şişlerimi hazırlıyorum. İlk kenar tarafı biraz sıkı olabileceği için buradaki ilk ilmeğimi şöyle tığım ile çıkarıyorum hanımlar. Şu 1. ilmeğim. Sırasıyla bu kenarlar biraz sıkı, tığımdan yardım alıyorum bu yüzden. Şuradan hemen 2. ilmeğimi çıkarıyorum. Tığla bile zorlandım. Nasıl sıktıysam kenarlarını artık. Şu 3. ilmeğim. Artık gevşedi. Tığa gerek kalmadı. Şu 4. Şu 5. 6. 7. Bakın hanımlar, ilk başladığımız yerden ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. Sırasıyla bakalım kaç ilmeğimiz olmuş? 3, 6, 9, 10, 11 ve şu kenardan girip sonuncu ilmeğimi de çıkartıyorum. 12 ilmeğimiz oldu. Tekrar sayalım. 3,
6, 9, 12 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Patiğimizin bu bölümünde de yine ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde burundan başlayarak tabanımızı yapacağız hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyoruz. Hanımlar bu aşamada hem ilmeklerimiz artacak hem patimizin burnundan itibaren burada tabanı üst bölüme eklenecek. Şöyle ki bakın sıradaki kenar ilmeklerim burası. Bakın kenar ilmeğine girdim. İlmeğin iki kanadına birden. Buradan bir adet ilmek çıkartıyorum. Şimdi 12 adet ilmeğim vardı. Ön yüzde olduğum için 12 ilmeğimi düz örüyorum. Hanımlar bu aşamada ilk ilmeğimizi ön yüzde sağ taraftan, ikinci ilmeğimizi de yine ön yüzde sol taraftan çıkartıyoruz. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yapmıyoruz. Şimdi ilmeklerimi örüyorum. Şimdi 12 ilmeğim vardı. Bir ilmek sağ kenardan çıkarttım. 13 ilmeğim oldu. Şimdi sonuncu ilmeğimi de yine örüyorum. Ve hemen bu kenardan da hanımlar bakın kenar ilmek yerleri belli zaten. İlmeğin iki kanadına birden girerek sıradaki kenar ilmek yerinin ilmeğimi çıkartıyorum. Böylece 14 ilmeğimiz oldu. Şimdi şöyle geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde hanımlar ilk ilmeğimi ip benden tarafta böyle örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örüyorum. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok. İlmek çıkartma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyoruz, ön yüzdeyiz hanımlar. Tekrardan bakın aynı kenar ilmek yerine aynı yerden girip ilmek çıkartmıyoruz. Ya da kenar ilmeği atlayıp bir diğerine girip ilmek çıkartmıyoruz. Bu şekilde yaparsak patiğimizin tabanı eşit şekilde ilerlemez hanımlar. Patiğimizin tabanı bozuk durur. Bir önceki sırada buraya girmiştik. Şimdi sıradaki kenar ilmek yerim burası. İlmeğin iki kanadına birden girerek şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum buradan. Şöyle. Şimdi 14 ilmeğim vardı. 14 ilmeğimi öreceğim. Bir ilmek de bu sağ kenardan çıkarttık hanımlar. 15 ilmeğimiz oldu. Şimdi bir de sol kenardan ilmek çıkaracağım. 16 ilmeğim olacak. Sonuncu ilmeğimi ördüm. Yine sıradaki kenar ilmek yerim bakın. Yeri belli burası. Buraya giriyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. 16 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzde 16 ilmeğimi tamamen ters örüyorum. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri döndüm, ön yüzdeyim. Yine ilmek çıkartmalara devam edeceğiz hanımlar. Bakın sıradaki kenar ilmek yerim burası. Buraya giriyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Şimdiki 16 adet ilmeğimi öreceğim. Bir ilmek de buradan çıkarttık. Şu anda 17 ilmek oldu. Şimdi bir ilmek de diğer taraftan çıkartacağız. 18 ilmeğimiz olacak. Gördüğünüz gibi hem patiğimizin tabanı üste ekleniyor hem de ilmek sayılarımız burun kısmında artıyor. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Sıradaki kenar ilmek yerine girip yine bir ilmek çıkar. Çok özür dilerim hanımlar hastalıktan. Artık mazur görün buraları. Şimdi 18 ilmeğimiz oldu. Hanımlar patiğimizin üstünü yaparken 28 ilmek olana kadar artırmıştık. Tabanımızda da yine aynı işlemi yapacağız. Şimdi hep birlikte bu şekilde patik burnumuzda 28 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım ve gelelim. Sonra da 28 ilmek üzerinden tabanımızın nasıl yapılacağını sizlere anlatacağım hanımlar. Evet hanımlar, 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım ve geldim. Bu arada öksürük krizimi de geçirdim Allah'ın izniyle. İlk ilmeğimizi bu sağdan çıkartmıştık. İkinci yani 28. ilmeğimizi de sol taraftan çıkarttık. Şimdi 28 ilmek üzerinden devam edeceğiz hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde olduğum için yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters öreceğim hanımlar. Sonraki ilmeğim kalana kadar arka yüzdeyim. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece ters örgü olduğu için burayı biraz hızlıca ördüm. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi tersten kesiyorum. Şimdi şu anda ilmek kestiğim için 27 ilmeğim kaldı. Geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Yine sıradaki kenar ilmek yerine gelip bakın bir adet ilmek çıkartıyorum. Tekrar şişimizde 28 ilmeğimiz oluyor. Kenardan ilmeğimi çıkarttım. Şimdi ön yüzdeyim. Bu defa ilmeklerimi ön yüzde olduğum için düz olarak örüyorum. Yine son 2 ilmeğim kalana kadar düz öreceğim hanımlar ilmeklerimi. Arka yüzde son 2 ilmek kalana kadar ters örmüştük. Son 2 ilmeği tersten kesip sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartmıştık. Şimdi de ön yüzdeyim. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve
Bakın son 2 ilmeğimi ön yüzde olduğum için düzden kesiyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir ilmek eksildi ve sıradaki kenar ilmek yerine bu şekilde girip ilmeğimi çıkartıyorum. Toplam yine 28 ilmeğimiz oldu şişimizde. Geri dönüyoruz. Patiğimizin tabanı bu şekilde 28 ilmek üzerinden örülecek hanımlar. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın arka yüzdeyim. Son 2 ilmeğimi arka yüzde olduğum için tersten keserek örüyorum. Geri dönüyorum. Sıradaki kenar ilmek yerinden şu şekilde girip bakın ilmeğin 2 kanadına birden girip ilmeğimi çıkartıyorum. Şimdi de ön yüzdeyim. Yine son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Eğer ki hanımlar arka yüzde örüyorsak son 2 ilmeğimizi tersten kesiyoruz. Ön yüzdeysek de son 2 ilmeğimizi düzden kesim yapıyoruz. Ardından sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girip ilmeğimizi çıkartıyoruz. Patiğimizin tabanı bu şekilde yapılıyor. Bakın yine son 2 ilmeğim kalana kadar ördüm. Son 2 ilmeğimi düzden kesiyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmeğimi çıkartıyorum. Gördüğünüz üzere 28 ilmek üzerinden patiğimizin tabanı bu şekilde yapılacak hanımlar. Biz bu işleme bakın son kenar ilmek yerlerine kadar buraya ve buraya kadar devam edeceğiz. Patiğimizin tabanını bu şekilde öreceğiz. Şimdi hep birlikte taban bölümünü sizlere tarif ettiğim gibi 28 ilmek üzerinden son kenar ilmek yerlerine kadar örelim gelelim. Sonra da birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin taban kısmını 28 ilmek üzerinden sizlere tarif ettiğim gibi ördüm ve geldim. Son kenar ilmek yerlerine kadar bu şekilde yaptım. İlk ilmeğimi sağdan, ikinci ilmeğimi de sol taraftan çıkartmıştım. Şimdi sol tarafta yeşil ipimizle takılı olan şu ilmeklerimizi şişimize alacağız. Artık topuk bölümüne geçmiştik. Bu ilmeklerimizi bu bölümde kullanacağız hanımlar. Teker teker ipim içindeyken ilmeklerimi takıyorum. İlmeklerim kaçmasın diye, sonra da ipimi şöyle çekiyorum. Ben bu ipimin ucunda bakın kesmiş olduğumuz minik ipimizin ucunu da ana ipime bağlıyorum. Şimdi hanımlar buradaki 14 ilmeğimi de yine öreceğim. Sırasıyla örüyorum. Şu ipimin ucunu da gizleyerek götüreyim. Bir de sonradan onu gizlemekle uğraşmayalım. Şöyle. Son 7 ilmeğim hanımlar haroşaydı. Yine haroşaya devam edeceğiz son 7 ilmeğimizde. Sıra sonuna geldik. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz şu anda. Kenardaki 7 ilmek haroşamı yine haroşa olduğu için düz örüyorum. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. Kalan ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için sıra sonuna kadar ters öreceğim hanımlar. Arka yüzde ters örgü uygulaması yapıyoruz şu anda. Gördüğünüz üzere tamamını ilmeklerimin ters olarak örüyorum. İlmeklerin hepsi tek şişte toplanacak bu aşamada. Bakın buradaki sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi kırmızı ipimize takılı olan 14 ilmeğimiz vardı. Bunları da şişime takacağım artık. Şöyle ipimi açıyorum yine. İpi çekip böyle de takabiliriz. Fakat ilmekler kaçmasın diye ben böyle bir garantiye aldım. Böyle ip içindeyken ilmeklerimi teker teker şişime takıyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine taktım. Bu defa da kırmızı ipimi çekeceğim hanımlar. Yine ipimin ucunu da ana ipime bağlayayım. Bu krem ipimin ucunu sökülmesin patiğimiz diye. Bu şekilde. Şimdi arka yüzeyi hanımlar, yine buradaki ilmeklerimi ters olarak örmeye devam edeceğim. Kenarda son 7 ilmeğim var. Son 7 ilmeğim haroşa olduğu için onları düz öreceğim. Bakın buradaki ilmeklerimi ters örüyorum. Son 7 ilmeğime geldim. Haroşa olduğu için bunları düz olarak örüyorum. Böylece ilmeklerin hepsi tek şişte toplandı. Şişimizde şu anda 56 adet ilmeğimiz oldu. 28 ilmek tabanda vardı. 14 sağda 14 de solda. Topladığımızda da 28 ilmeğimiz kalıyor. Topuğumuza şimdi başlayacağız hanımlar. Onun öncesinde topuk kesimde bize kolaylık sağlasın diye ön yüzde baktığımızda da sol tarafa 24 ilmek ayıracağız. 4, 8, 12,
16, 20, 24. Yeri belli olsun diye hemen şu aradan bir ip geçireyim hanımlar. Ayırdığımız yer belli olsun. Bu şekilde ipimi taktım. 24 ilmek ayırdık. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Topuk bölümünde kenardaki 7 adet haroşa ilmeğimizi yine haroşa olarak öreceğiz. 4. haroşam 5, 6, 7. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak öreceğim hanımlar. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şu ipimi de gizleyerek götüreyim. Şu 16. ilmeğim. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. ilmeğimi örerken kesim yaptım. Zaten bu sol tarafı da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda hanımlar burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu: kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Kesim yaptığım ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim hanımlar. Buradaki ilmeklerimi gördüğünüz gibi ters olarak örüyorum. Son 7 ilmeğim haroşa, bunları düz örüyorum. Başa geldik yine. Tekrardan ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24.'yü örerken kesimimizi yapacağız. 7 ilmek haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. Düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi yine ördüm. 24.'yü örerken öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. İkinci kesimimizi yaptık, topuk kesimimizi. Orta kısma baktığımız anda bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi 1 ilmek eksildi, 6 ilmek kaldı. Yapacağımız işlem şu hanımlar: kesim yaptıktan sonra tekrar geri döneceğiz. İlmekleri arka yüzde sıra sonuna kadar öreceğiz. Tekrardan ön yüzde ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24.'yü örerken kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine buradaki son 6 ilmeğimiz birer birer eksilip bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğunu buradaki son 6 ilmeğimiz bitene kadar sizlere tarif ettiğim gibi keselim ve gelelim. Evet hanımlar, bu işaretli yere kadar patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi kestim, geldim, ipimi de oradan aldım. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Şimdi sağ içinde de kesimlerimi yaptıktan sonra 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katlıyorum. Hanımlar, ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. İlk kesimim şöyle: benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte tığım ile topluyorum. Diğer ilmeklerimi de şöyle keseceğim. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Yine aynı işlemi tekrar edeceğim. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz hanımlar. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim ve gelelim. Evet hanımlar, şişlerimde son ikişer ilmeğim kaldı. Yine buradaki ilmeklerimi de alıyorum. İkinci ilmeğimi ilkinin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Son birer ilmeğim kaldı. Yine buradaki ilmeklerimi de aynı şekilde yapacağım. İkinci ilmeğimi ilkinin içinden geçiriyorum. Artık şişlerim de boşa çıktı. Tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Ardından buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimin ucunu kesiyorum. Hemen ipimizi gizleyelim, sonra da topuğumuza bakalım. Patiğimiz böylece bitti hanımlar. Şöyle ipimizin ucunu bir güzel gizleyelim. Bütün ipleri böyle saklayalım hanımlar. Patiğimizin içi dışı tertemiz, düzenli görünsün. Şöyle bakalım. 5 şiş patiğimde uyguladığım topuk yöntemini bu 2 şiş modelinde de uyguladım. Gayet temiz, güzel oldu. Gördüğünüz üzere görüntü itibariyle 5 şiş patikten hiçbir farkı yok. Gelin bir de ayakta görelim. Bakalım. Ben çok beğenerek yaptım. Umarım sizler de
benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız hanımlar. 5 diş bilmeyen ve 5 diş patik seven hanımlar için çok güzel, iyi bir fikir oldu diye düşünüyorum. Evet, patiğimizin manken ayağımızdaki duruşu da aynen bu şekilde hanımlar. Çok güzel, çok şık, hoş bir model oldu. Tabanımızı göstermek istiyorum. Topuğumuzun duruşu böyle. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.